Welcome to Arabistan. Hoş geldin Medine'ye. Selamünaleyküm. Şimdi biz Mescid-i Nebevi'ye geldik. Bu ihsanları, burada medrese varmış. Oradaki çocuklara dağıtacak. Tamam. Neye niyet, neye kısmet diye boşuna demiyorlar. Bana dedi ki kız talebelere sen ver. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz, hızla değişen ve gelişmeleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan'a doğru yola çıkıyorum. Bu gezimde umre ziyaretim olacak ama aynı zamanda bu yeniliklerle dolu ve dönüşen Arabistan'ı da yakından tanımaya çalışacağım. Peki Suudi Arabistan'daki bu heyecan verici reform hareketleri neler? Hangi değişimler toplumda ve ekonomide devrim yaratıyor? Bu soruları yanıtlamak için hazırladığım bu yolculuğa sizleri de davet ediyorum. Tabii öncesinde vizeye başvurmamız lazım. Artık Arabistan'da kurallar değişti. Kadınlar yanında mahrem olmadan da tek başına umreye gidebiliyorlar. Yani artık Arabistan'a tek başımıza giriş yapabiliyoruz. Aynı şekilde bireysel umre de yapabilirsiniz. Artık her şey çok kolay. Şimdi e-vizeye başvuruyoruz. Şimdi Suudi vize sayfasından online vizeye başvuruyoruz. Buradaki formu dolduruyoruz. 10 dakika geçmedi, Suudi Arabistan vizem onaylandı. Sağlık sigortası ve vize ücreti toplamda 402 Suudi Arabistan riyali tuttu. Şimdi sıra geldi bilet almaya. Ben Suudi Arabistan'ın kendi havayolları şirketini tercih ettim. Bunun tek sebebi daha ucuz olması. Biletimi Medine'ye 5500 TL'ye aldım. Ama sadece kabin bagajıyla uçacağım. Ve çok önemli bir prosedürden de bahsedeceğim size. 1 Şubat'tan sonra aşı prosedürü başlıyor. Hangi aşıları olmanız gerektiğini şuraya yazıyorum. Bireysel umre yapanlar bunlara mutlaka dikkat etsinler. Bir de kıyafetlerinizi pamuklu tercih etmeyi unutmayın. Şimdi Suudi Arabistan riyali almaya geldim. Türkiye'den direkt Suudi Arabistan riyali alabilirsiniz. Çünkü Arabistan'da bozdurduğunuzda birkaç lira oynuyor. Türkiye'den bozdurmak aslında daha avantajlı. Bilginiz olsun. 700. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet, 100'lük ve 500'lük barkod var sadece elimde. Paramızı aldığımıza göre evet yola çıkabiliriz. Ve son olarak otel ayarlıyorum. Medine'de bana eşlik edecek arkadaşım Başak Burcu. O yüzden iyi bir otel ayarlıyorum. Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim size. Kendisinin daha önce umre tecrübesi var. Medine'de otellerde su sıkıntısı yaşanıyormuş. O yüzden iyi bir otelde kalmamız gerektiğini tavsiye etti. Şimdi ibadete gidiyoruz. Bir de su sorunu yaşamayalım. O yüzden iyi bir otel tercih ettik. Ama siz daha uygun oteller tercih edebilirsiniz. Bütün yapmam gereken işlerimi hallettim ve şu an İstanbul Havalimanı'ndayım. İlk defa bu kadar heyecanlıyım. O kadar ülke gezdim ama ilk defa kendimi bu kadar heyecanlı hissediyorum. Yani düşünün, bu akşam Medine'de olacağım. Evet, bakalım. Havalimanında mescide giderken diğer dinlere ait ibadet odaları dikkatimi çekti. Hristiyanların ibadet odasının da ayrı olması da gözümden kaçmadı. Check-in işlemimi yaptım. Pasaport kontrolünden geçtim ve şimdi uçağa binmeyi bekliyorum. Evet, Suudi Arabistan belki de benim son Orta Doğu ülkem olabilir. En azından bu yıl içinde. Şimdi ben genellikle ya Orta Doğu ülkelerini geziyordum ya da Orta Asya ülkelerini geziyordum. Bunun sebebi aslında buralar benim konfor alanım. Yani baktığımızda mesela insanların benim Orta Doğu'yu gezmemi çok cesaretli olarak görse de ben kendimde buraları konfor alanı olarak görüyorum. Neden? Dil bakımından anlaşabiliyorum ve aynı şekilde genel olarak karakterlerinin nasıl olduğunu biliyorum. Aslında ben bu halkları tanıyorum diyebilirim. Artık ufkumu genişletmek için farklı coğrafyalara gitmem gerektiğini düşünüyorum ve bunun için tabii ki de İngilizcemi geliştirmem lazım. Şöyle bir sorunum vardı benim. Daha doğrusu küçük yaşta yaşadığım bazı sebeplerden dolayı İngilizceye karşı bir korku oluştu bende. Fobim var İngilizceye karşı, öyle düşünün. Bunun sebebi de ilkokuldayken İngilizce hocamız saçma bir sebepten öğrencilere kızdığı için bize İngilizce
İngilizce dersi anlatmadı. Yani benim altyapım yok aslında. Sonrasında da devamlı İngilizce anlatılıyor ama altyapı olmadığı için algılayamıyorum. Yani oturmuyor. Ve sonrasında üniversitedeyken bir İngilizce hocası bir cümleyi okurken hatalı okuduğum için beni toplum içinde rencide etti ve ciddi anlamda İngilizceden korkmaya başladım. Hatta dedim ki ben bütün dünyayı gezeceğim ve gittiğim her ülkenin dilini öğreneceğim ama İngilizce öğrenmeyeceğim. Düşünsenize, bende böyle bir etki bıraktı. Ben hatta bir ara Rusça öğreniyordum, bir ara Urduca öğreniyordum. Zaten Arapça az çok altyapım var denebilir. Yani düşünsenize, ben sırf İngilizce öğrenmemek için farklı diller öğrenmeye çalışan birisiydim. Ama sonra dedim ki, belki bir 6 ay önce, dedim ki ya Berna dedim, İngilizceyi tamam yavaş ilerle ama onu iyi öğren. Onu öğren ya, şu fobini bırak kenara artık. Her ülkeye gidip dil öğrenmek, şu kulağını şuradan göstermek gibi bir şey. Bir de bende böyle bir huy da var. Yani şu kulağı şöyle göstermek varken giderim şuradan gösteririm. Her neyse, dedim ki Berna yavaş başla. Çok da hızlı gitmene gerek yok. Böyle çok fazla uygulamaları araştırıyordum, takip ediyordum ne var ne yok diye. Sonra ben bir tane sayfadan gramer çalışmaya başladım. Gramer çalışıyorum ve kelime ezberliyorum. Ama tabii pratik yok. Pratik yapabilmem için de dedim ki sonrasında bir ülkeye gidersin, o ülkede insanlarla anlaşmaya çalışırsın. Ama dedim ki öncesinde birisi olsun ki alıştırmamı yapayım, o korkumu yeneyim. Sonrasında başka ülkeye gitsem daha iyi olur dedim. Yıllardır ana dili İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce pratik yapabilirsiniz diye birçok uygulama vardır biliyorsunuz. Ben biraz bu uygulamaları araştırdım ve bana hitap eden bir tanesini buldum. Filalingo adında. Bu uygulamanın vaat ettiği şeyler benim aslında çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey vardı. Siz hem ana dili İngilizce olan eğitmenlerle hem de İngilizce bilen Türk eğitmenlerle eğitim alabiliyorsunuz ya da Türkçe'de bilen diyebiliriz. Şimdi başlangıç için ben biraz şeydim, işte en azından biraz Türkçe bilsin, bu şekilde hata yaparsam düzeltebilsin diye de istiyordum. Yani ilk başta istiyordum, sonrasında tamamen ana dili İngilizce olan eğitmenlere geçiş yaparım diye düşünüyordum. Şimdi şöyle bir şey de var, benim bu Filalingo'da hoşuma giden yönlerinden bir tanesi, siz bir eğitmenle başladıysanız bütün dersleri ondan alabiliyorsunuz. Yani bir eğitmenle alıştığınız hocayla devam edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü ben diğer uygulamalara daha önce de baktığımda şöyle şikayetler vardı. İşte eğitmenler devamlı değişiyor. Keşke bir eğitmenle devam etsek diye. Bu sebepten dolayı Filalingo gözüme girdi aslında. Ben ders de aldım. İlk tecrübemi de size anlatacağım. Hocam yabancıydı ama biraz Türkçe biliyordu. Arada böyle kelime hatası yaptığımda bu nasıl oluyordu, bu ne demekti diye sorabiliyordum. Hocaya İngilizcemin çok iyi olmadığını söyledim. Dedim ki çok yavaş konuşursan sevinirim. Ve çok yavaş konuştu. Ben onu çok iyi anlıyordum ama kendime aktarırken yani biraz daha böyle iyi bir cümle kuramıyordum. Ama yine iyiydim bence. Yani düşündüğümden daha iyiydim. Çünkü ben korktuğum için biraz konuşmakta güçlük çekiyordum. Yani çekiniyordum kısacası. Altyapı var şu an. Oluşturdum o altyapıyı. Kelime bilgim de var ama aktaracağım zaman ilk defa pratik yapıyorum ya, biraz heyecanlanıyorum. Yavaş yavaş ilerleyecek. Bir de bu uygulamanın yapay zeka ile geliştirilmiş Filaye raporu var. Bu raporda siz mesela hocayla ders çalışırken kaç kelime kullandın, ne konular üzerinde çalıştınız, konuştunuz ve ne gibi sorunların var, neleri geliştirmen gerekiyor, hepsini de gösteriyor. Ders alırken de gramer eğitimine de önem veriyorlar. Bu benim için çok önemli ayrıntı çünkü bana göre İngilizce öğrenirken ya da farklı bir dil öğrenirken gramer şarttır. Yani o dilin yapısını anlamadan bence o dili tam olarak kavrayamayız. Birisi konuşabilir tamam ama sadece konuşarak da bazıları var mesela konuşuyor ama diyelim bir kelimeyi kullanıyor, nasıl yazıldığını da bilmiyor. Yani bence bu yazılışından tutun gramer bilgileri de önemli. Çünkü İngilizce'de de bir gramer var. Yani sizin hata yapmamanız gereken gramer bilgileri var. O yüzden Filalingo'yu ben çok sevdim. Bu uygulamayla devam edeceğim. Şimdi size başlangıç seviyemi gösterdim ama daha sonra ileriki seviyelerimi de göstereceğim. Evet, artık ben de İngilizce öğreniyorum. İngilizcemi geliştireceğim ve daha farklı coğrafyaları keşfetmeye başlayacağım. Uygulamanın bilgilerini buraya bırakıyorum. Siz de bu uygulamayla çok iyi İngilizce öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi gate açıldı. Uçağa gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Suudi Arabistan hava yollarını tercih ettim ama Suudi yok. Sanırım onlar özel jetleriyle gidiyorlar.
Uçak çok farklı. Bayağı büyük. Burası bize nasıl klas olması lazım. Devam ediyor. Benimki 69H. Yani ne kadar gideceğim bilmiyorum. Daha baştayım, 4'teyim. Ben en dipteyim arkadaşlar. Bu en son, ben de buradayım. Normalde Suudi Hava Yolları'nda uçağın içinde mescit oluyor. Bunda var mı bilmiyorum. Müsait bir zamanda olup olmadığını soracağım. Şimdi bir şeyler ikram ediyorlar. Bana gelene kadar bitti. Hurmadır büyük bir ihtimal. Şükür. Ne var içinde bir bakalım. Şeker de olabilir. Bakacağım bir saniye. Kulaklık. 2 tane verdi. Ben de hurma sanıyorum. Evet, şimdi uçakta dua yapılıyor. Şimdi ben turist vizesi aldım. Neden turist vizesi aldım onu söyledim mi hatırlamıyorum ama tekrar etmek istiyorum. Şimdi ben başka şehirlere de gideceğim için turist vizesi almam lazım. Yani turist vizesiyle umre yapabilirim ama umre vizesiyle başka şehirleri gezemem. O yüzden bu şekilde vize aldım. Bunu belirttim mi hatırlamıyorum. Ayrıntı önemli. Onu da aktarmış olayım. Bakın İsrail üzerinden geçmiyor. Şuraya kadar geldi. Şuradan dönecek. Şöyle gelebilirdi ama gelmiyor. Evet, şimdi yemek dağıtıyorlar. Yemekte ne var onu göstereceğim. Ekmek var. Revani tatlı var. Salata var. Çok güzel kokan bir yemek. Onu da göstereceğim. Biryani olabilir. Bana biryani gibi geldi. Yo, değilmiş. Ama baharatı böyle bütün uçağı sardı. Ben şimdi yemek yiyeyim. Çok açım. Normalde Suudi Airlines'ta namaz için bir bölüm oluyor. Ama bu uçakta yokmuş. Ama normalde var. Yani büyük bir ihtimal daha farklı olan ya da yenilerinde mi var bilmiyorum ama şimdi Arabistan'a gidiyoruz. Olsaydı daha güzel olurdu. Biz Kur'an dinleyelim. Seçelim. Gasterel Gatabi var mı? Bakalım. Şunu seçeyim. Buradan ayet surede seçebiliyoruz. Evet, Medine'ye vardım. Pasaport kontrolünden geçtim. Burada pasaport kontrolündeki bütün polisler kadın ve benim pasaportumu verdiğim polis de Türkçe biliyordu. Benimle Türkçe iletişime geçti. Bu arada çok kalabalık ama çok hızlı işliyor. Böyle hızlı hızlı geçiriyorlar. Öyle. Soru da sormuyorlar. Şimdi gidip sim kart alacağım. Şimdi ben kabin bagajıyla geldiğim için direkt gidip sim kart alacağım. Havaalanındaki görevlilerin %99'u kadın. Yönlendirmeleri hep kadınlar yapıyor. Çoğu peçeli. Öyle. Şimdi şuradan sim kart alacağım. Alalım. Sıra mı var? Sıra var gibi ama. İnternet alıyorum. Sınırsız internet alıyorum. Fiyatı çok yüksek. Yani bayağı pahalıydı. 374 riyaldi. Bayağı yüksek. Burada internet 5G çekiyor. Çok para verdim ama internete iyi. Sınırsız aldım. Sınırsız biraz fazla tuttu ama benim internette çok fazla işim oluyor. Bir de otelde olmadığımı düşünün. İnterneti kullandığımda hemen bitecek. Çok oldu ama yapacak bir şey yok. Az önce sim kart aldığım adam yanıma geldi. Nereye gidiyorsun sen dedi. Paramın üstünü getirdi. Paramın üstünü almayı unutmuşum. Ay. Yani hatırlamıyorum bile. Almadığımı hatırlamıyorum. Evet, şimdi buradan Özbek bir abi beni kalacağım otele götürecek. Kayseri'de tanıştığım Uygur abinin arkadaşı o ayarladı. Sağ olsun beni buradan alıp otelime bırakacak. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Oldu çok. Aldınız.
Aa. Ben öne mi otur? Hadi bakalım. Welcome to Arabistan. Bismillah. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hazır. Nasılsınız? İhsandı bu hepsi. Aa, ihsan. Oraya Bunlar getiriniz. ihsanmış. Bismillah. Sevabına veriyorlar. Oraya getiriniz mescide. Sen alırsın. Sorun değilse alıyorum. Siz Özbek misiniz? Evet. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. Adınız İdris'ti değil mi? Evet. Burada kaç yıldır yaşıyorsunuz? Neçe yıl? Bir yıl. Bir yıl. Yeni geldiniz. Evet. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج Bamdak'tan sonra Badın Facir. Tamam. Sonra Badın Mağrib. Bir gün iki mehal. Talipler çıkır oradan. Okuyucu çocuklar. Aa, talebeler var. Talebelere veriyorsunuz ihsanları. Hepsini. ذلك حشر Çay da var. علينا Çay. يسير Buz. الله أكبر الله أكبر. Burası hurma bahçelerinin içinde bir kafeymiş. Çok güzel. Birinci hicret elinde Kuba ahline var. Kuba ahli onu kütükken. Ona göre Kuba'ya birinci mescitte uğrak orada. Uğrak orada. Kuba mescid. En أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول böyle الله geldi. Hastane mi bu? Evet, müsteşfa hastane. Cedid. Bu yeniymiş. Tıp doktorlar olmuş burada. Medine'ye sanki daha önceden gelmişim gibi hissediyorum. Hiç yabancılık hissim yok. Ve mimari coğrafi olarak Umman, Lübnan, Irak ve Kuveyt'in karışımı gibi. Yani buraya sanki daha önce de gelmiş gibi hissediyorum. Böyleleri cedid kuruluşlar 2030 ile buralar hepsi cedid olacak. Buralar hepsinin gastinisalar olacak. Oteller olacak. Burada Handak var. Handak Mescid var. Bu tağın arkasında. Büyük tağ var. Emret camisi şu taraftaymış. Altta Handak Mescid var. Bunun arkasında. Şurada bir tane hastane gibi bir yer vardı ama böyle acil bir yeri. Sadece oraya hac vizesi olanlar gidebiliyormuş. Fakat Yani Umre vize, ha, hac. Umre vizesi olanlar gidebiliyormuş. Hac vizesi. Turist vizesi olanlar oradan yararlanamıyorlar. Business, turist, cedid. Yokmuş. Sadece hac umreye gelenler ücretsiz o hastanelere gidebiliyormuş. Sultanlı köşesinin kabında. Sultan Kuçesi'nin yanında mı hemen? Kabında, Kafasında. Kafasında. Kuçe sokak demek bu arada. Geldik hanımı, Maghrib, Şam oldu, Şam. Elhamdülillah, bu güzel avazdı. Evet. Akşam Allahümme salli ve namaz sellem vakti. ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu olduğu için buraya girebilirsiniz. Kahlen yapayım, kahlen yapayım. Olmazsa giremezsiniz. Orada full olur, içeri İzmir. Aa. Bu biz bir yılla tolav, bir yıl.
Üzerinde ne yazıyor? Haram parkovkasına giriş siz için VIP'tir. Böyle. Bir yıl müddet. Bir yıl ücretsiz haremin otogarına gidebiliyorlar. Şu an Mescid-i Nebevi'nin otogarına giriyoruz. Şimdi biz Mescid-i Nebevi'ye geldik. Bu ihsanları, burada medrese varmış. Oradaki çocuklara dağıtacak. Sonrasında beni otele bırakacak. Gitti. Almıyorlar, döndürüyorlar. Şundan yok. Yoktu, hepsi gitti. Yani bu Range Rover'e Evet. bu gitti. Hepsi. Farkı yok. Onu da almadı. Almıyorlar. Şu an haremin altındayız. Mescid-i Nebevi'nin. Çok sınırlı sayıda araçların, şunlar izinde olanlar girebiliyor. Çoğunu gönderdiler. Sadece birkaç Öyle tanesine yazıyor. izin veriyor. Yani Yazıyor. bunlar cadiydi, bunlar da işleri yani. Tamam. Neye niyet, neye kısmet diye boşuna demiyorlar. Bana dedi ki kız talebelere sen ver. Şimdi ben de dağıtacağım. Evet. Gidiyoruz. Yok geliyorum. Evet, yardıma geldiler şimdi. Geldiğim an böyle bir şeyin bana nasip olması beni çok etkiledi. Düşünsenize, beni almaya geldiler ama saatinden dolayı Mescid-i Nebevi'ye gelip bu ihsanları dağıtmamız gerekiyordu. Biraz benim çıkmam uzun sürdü. Düşünsenize, benim buraya gelmemin uzun sürmesi aslında bana böyle bir şey nasip olması gibi bir şey oldu. Bu arada şuradaki abiler Uygur. Onlar da Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye, sonra da buraya gelmişler. Şimdi hazırlıyorlar. Ama çay ister misin dedi vallahi, dilim damağım kurudu. Sağ ol. Nerede dağıtıyorsunuz? Oraya mı koyuyorsunuz? Kız talebeler nerede? Kız talebeler orada. Ha, onlara götüreceğiz mi? Cumartesi 2 gün gelmiyorlar, izinli. Aa, Pazar günü başlıyorlar. anladım. Onlar bu Kur'an yazma her yer, dünyanın her yerinde. Maşallah. Allah kabul etsin. Burayı kuruyorlar. Memnun. Şu giden adam da Kabe imamına benziyordu. Ona benziyordu. Türk simidinin tadına bak dediler. Ben de ihsandan faydalanayım. Şimdi ben Umre ziyaretime bir arkadaşımla geldim aslında. Hollanda'dan arkadaşım Medine'ye geldi. Ben de Türkiye'den Medine'ye geldim. Burada buluşacağız. Bugün buluşacağız. Kendisi Mescid-i Nebevi'deymiş şu an. Konum attım. Yanıma gelecek. Birlikte otele geçeceğiz. Bunu anlatmadım herhalde. Umre gezimde o arkadaşım benimle olacak ve sonrasında Riyad'da ayrılacağız. Ben gezime devam edeceğim. O da Hollanda'ya geri dönecek. Hoş geldin Medine'ye. Nasıl olur? Güzel. Abilerimiz Uygur Türkleri. Türkiye'de yaşıyorlarmış. Şimdi burada yaşıyorlar. Özbek abi de içlerinde şurada oturan. O da onunla geldim. Onlar ihsan veriyorlarmış talebelere. Onları verdik. Şimdi yemekleri yiyorlar. Aha Özbek abi şu. Şimdi yemekleri yedikten sonra şey yapacağız. Otele geçeriz. Talebelere sorsaydın ya Nusuk'tan teşekkür. Nusuk'tan Randevu alıyoruz ya Ravza için. Evet. Yardımcı olabilirler mi acaba? şimdi bize yemekten de ikram ettiler. Burada akşam yemeğimizi de yiyeceğiz. Bizim peçeli kızın yüzünü de görün. Lahman, göğüs, ne versin çörek? Burada fazla dikkat Birazdan çekmek yeriz. için
Teşekkür ederiz. Burada çok fazla dikkat çektiği için peçe takmış hemen. Şimdi yatsı namazından sonra otele geçeceğiz. Orada otururken hemen haremin yanında mağazalar var. Kızımız Betül Hanım parfüm alacakmış. Parfüm almaya gidiyoruz. Haremin etrafındaki mağazalar da şu şekilde. Şöyle yüzeysel göstereyim. İleride bir tane daha vardı. Ben az önce köşedekine girmiştim de. Hah, bu tarafı açık. Bu tarafı açık. Evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet, parfüm alacak arkadaşım. I was looking for this one. Okay. And do you have something to... Kokuya bakalım. I think this one because I sprayed 2 or 3 perfumes today, but I don't remember if it was this one or not. Can you smell if this is this one? Şimdi başka bir tanesine geldik. Buralar namaza gitmiş. Namaz saatlerini kapatıyorlar işte. Evet. Namaz saatinde kapatıyorlar. Hemen Mescid-i Nebevi'nin yan tarafında Starbucks ve H&M var. Şimdi ben İran'da, Irak'ta türbelere girerken kaç defa arandığımız için burada da aranacağız sanıyordum. Burada arama falan yok. Böyle direkt giriliyor. Hatta Mescid-i Nebevi'ye gireceğim zaman abiye dedim ki dedim benim üzerimde abaya yok dedim, beni belki almazlar. Dedi ki hayır, hiçbir sorun yok. Böyle gelebilirsin. Yani ben devamlı kıyafetten böyle çarşaf giymek zorundasın, şunu yapmak zorundasına alıştığım için bir an çok şaşırdım. Şurada McDonald's da var. KFC de var orada. Hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında. Şimdi burada Divut muydu? Bin Davut diye bir süpermarket var. Ona bir girelim. Marketten ananas alacağım varsa. Ödem yapmamak için ananas yiyeceğim. Bu market kat kat. Bakın kaç katlı. Meyve reyonuna gidelim. Bütün boykot ürünleri burada var. Gördüğünüz gibi. Evet. Kesilmiş ananas var mı ya da kestirebilir miyiz? Türkiye'dekilerden biraz farklı. Fiyat ne kadar? Ananas nerede yazıyor fiyatı? 15.95 Saudi Riyal. Türkiye'de bu şu an 3,5 euro yapıyor. Kestirebilir miyiz acaba? Bir bakalım. Burada böyle meyveler var. Ne ararsanız var. Mango da var. İncir de var. Şimdi ben gezilerde ödem yapıyorum. Devamlı yolda olunca, yorgunluk olunca yüzüm şişiyor. Ananas yiyerek ödemimi önlemeye çalışacağım. Becerebilirsem. Bakalım. Doğranmış ananas var. O ne kadar? 25.95. Yani doğradıkları için 10 riyal 10 riyal koymuşlar üstüne. Galiba bu yarım bir ananas. Vallahi Suudi Arabistan'ın çok pahalı olduğunu söylemişlerdi ama bu kadar da beklemiyordum. Yani doğradıkları için 10 riyal eklemişler. Düşünsenize. Diyor ki meyve suları satan yerlerde ananas suyu da satıyorlar. Oradan alsak daha ucuza alırız diyor. Aynen. Taze meyve sıkıyorlar ya. Her yerde var. Öyle bu marketlerde ne ararsanız var. Gerçekten nereden geldiğimize bakıyorum. Namaz vakti bütün mağazalar kapanıyor. Şurada da içeride namaz kılıyorlar. İnsanlar mağazaların önünde de namaz kılıyor. İhsan dağıtıyorlar. Ben sadece Türkiye'de saldırıyorlar sanıyordum. Burada da saldırıyorlar. Şimdi namaz bitti. Arkadaşımı devamlı irşatlıyorum.
Yani ahlak polisliği yapıyorum onu. Sonra diyorum ki ay kusura bakma kendimi kötü hissettim. Şey oluyor, kolu açılıyor. Kolluk takmamış şimdi. Bayağı bir kolu görünüyor işte. Diyorum ki bak diyorum dikkat çekiyor, indir aşağı. Yani şimdi burası da beyaz tenli kadınların çok dikkat çektiği yer olduğu için biraz daha dikkat etmek lazım aslında. Aynen. Yani kusura bakma tatlım, ben 8 yıl İran'da yaşadım. Normal gör. Ben boşuna burada peçete takıyorum. Kendisi de o yüzden peçete takıyordu. Dikkat çekmemek için. Buhurları yakmışlar. Orada da yanıyor. Altın satan mağazalar var, parfümcüler. Burada çok fazla parfüm satılıyor. Şu an namazdan çıkıyorlar. Şuraya bakın. Şimdi arkadaşım beğendi parfümcüyü almaya geldik. Yes. O muydu, şu beyazı mıydı? Buydu galiba. Buydu sanırım. Türkmüsün ya. Evet. Maşallah. Ben de aleykümselam, hoş geldin. Ben buraya peçemle eldivenlerimi görmüştüm. Tanımadı seni. Yok. Burada otlar var. Bu doğal tutlar var. Bu ikisi. Evet. Ama kolumdakini hangisi bilmiyorum. Bu testir mi? Evet. Bu bence. Bu da olabilir. Bekle. Ama bu da olabilir. Ya of bilmiyorum hangisi. Benim koluma da sıksam. Şöyle de biraz. Bak orada. Onu biliyorum. O arkadaşımda var. Ama o biraz erkeksi. Hamlet'in bu. Ama biraz erkeksi. Bu da güzel. Hangisi? Ama bu. Ben sana bana- hangisini sıktım? Bunu Bana sıktım. bunu Tamam unutma bunu, tamam mı? Diğer koluma da onu sık. İşte karıştırma. Sol, kırmızı. Ay incini sıkmayayım. İncime sık. Hayır. Bu. Emin misin? Senin o kolundaki koku. Ancak Bak bu farklı geri zahmet. kokuyor. Burası koklayayım. Ve bu galiba. Kalmış ve bu. Tamam bu. Ne kadar mı? Halen daha. Soralım. Ne kadar bu? Aleykümselam. 1437. 718 lira. İndirimli ne kadar? İndirim. %50. Bu %50 indirimli fiyatı. Kaç dolar yapıyor? Bilemedim. Şu an. Dolar olarak Çok pahalı. Oh my god. biliyoruz. Alacağına emin misin? معمول الازرق ياخذ واحد 100 euroya عفوا yakın. 310 هذا 230 هذا 310 ريال علبتين Bakın burada kahve var. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Çok 220 parfüm kokladığınızda artık koku duyunuzu kaybediyorsunuz. O yüzden kahve koklayarak sıfırlıyorsunuz aslında. Devam edebilirsiniz. Biz girdik ya şimdi. Bak ne oldu. Her girdiğimiz yerde böyle bir şey oluyor. Bir tane aldı, bir tanesi bedava. Aslında normal fiyatı yarı fiyatına iki tane, normalde öyle düşün, hediye, promosyon. Yani yarın yok. Bir ay için bu indirimimiz vardı. Yarın yok. Oo, yok. Bu biraz zor. olur. Yani mesela Ama bu da- güzel. Bu Royal. Bu çok iyi. Çok Şu daha iyi. Bak şey O kadar parfüm aldım diyor. Bir iki tane daha koku ver dedi. Sonra abi dedi ki Kayserili mi o? Adam bile biliyor artık Kayseri'leri. Maalesef Iğdırlıyım. yani maşallah asnaftır. Esnaftır arkadaş. Yani bunlar diğer Dişçi bu arada, diş doktoru. Bu marka Nişantaşı'nda da varmış. Bize ot yağda hediye edecek. Küçük şöyle paketlerde. Bu kadar alışveriş yaptı yani ikisi. Bir zahmet. 1950 riyal. 1920 riyal. Bunun gerçek şeyi. Mesela bu yen güzel ut kalakas. Fakat bu ağır. Bu 150 yen eski. 24 bin riyal. 12 gram. Yani en faali koku dünyada ud oluyor.
Aa çok Ha, ağır. Ben bu- sevmiyorum. Bu siz Pişmedi o kadar değil. bu şey ama ut kullandığın zaman bilersiniz. En Bir pahalı. de size şey gelir bu Taif Gölü. Taif Gölü dünyadan en güzel göl budur. Benlik şeyler. Taif Gölü. Ravza'da Taif Gölü kullanıyor. Bu Güzel. Taif Gölü. Ravza Haram içinde bu gölü kullanıyor. Ben de enerjimizi yükseltelim. Frekansı yüksek. 12 bin gül bir şişe yapıyor. 12 bin gülden Evet. bir şişe yapıyor. Bu Taif'te yetişiyor. Mekke'den 40 kilometre uzak. Orada Evet. hava serin. Çok serin. Taif'in gülleri. 3000 Meşhur burada. metre denizden yüksek. Çok güzel hava orada. Bu orada yetişiyor. Bu Taif Gül orada yetişiyor. Bunun ismi Nahbel Arus yani Bright Class. Gelin sevdin yani Nahbel Arus demiş. Arus gelin. Yani sevmiş yani gelinin kokusu. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Güle güle. Elini ver benim sen. Tamam. Biz şimdi İdris abinin yanına geçelim. Sonra o bize otele bırakacak. Evet, size kaldığım oteli göstermemiştim. Misktaç Otel'de kalıyoruz. Hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında ve çok güzel manzarası var. Gelin göstereceğim. Mescid-i Nebevi manzarası var. Medine'deki oteller hakkında size söylemem gereken bazı hususlar var. Medine'de oteller kara borsaya düşmüş durumda. Özellikle 3 aylarda ve Ramazan ayında fiyatlar inanılmaz yükseliyor. Yani burada aslında bu dönemde otel bulursanız şükretmeniz gerekiyor. Biraz zor. Bir de otellerde bazı sıkıntılar oluyor. Yani eğer düşük bütçeli bir otelde kalırsanız su sorunu yaşayabilirsiniz. Ama biz sorun yaşamamak için iyi bir otel tercih ettik ve dedik ki Mescid-i Nebevi'ye manzarası olsun. Ve kaldığımız otelin odanın manzarası bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Bireysel umre yapacağımız zaman neler gerekiyor? Bunları size tek tek anlatmaya çalıştım. Unuttuğum bir konu, taksi uygulaması kullanacaksanız Kerim ve Uber'i indirebilirsiniz. Ama burada her yerde taksiler var. Bazıları fiyatı daha yüksek söyleyebiliyor ama genellikle bizim karşılaştıklarımız fiyatları uygun söylediler ve taksiye bindiğinizde size numarasını veriyorlar. İşte isterseniz çağırabilirsiniz, biz gelebiliriz diyorlar. Aklınızda bulunsun. Bu video inşallah size güzel bir yol rehberi olmuştur. Bu videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.